arayayım da yavruyu gösterecektim de şu an bulamadım. Az bir yavru var. Şu yavru mesela. Bura yavru mu abi şimdi? He, orası yavru kısmı. Şimdi oradan yavru alacak. Sonra orası siyahlaşacak. He, oradan yavru çıkacak, esmer olacak. Şimdi bu nokta, bu etrafı beyaz ya. O nokta balda belli olur. Ortası az esmer olur. Bizim esmer bal diye bildiğimiz arının yavru aldığı petekler. He, yavru çıkarmış olduğu petek. Bunun peteğini yeni vermişim daha. Bu boş. Yeni başlamışlar. Şu an işleme aşamasında. Bu da Belfast cinsi. Evet. Ufak değil mi biraz abi? Bu Belfast iri olmuyor muydu? Yok. En iri Kafkas olur. Şimdi Yavru var. bizim aradığımız He. esmer petek Esmer bu. bal bu olacak. Şimdi arı buradan yavru alıyor. He, şu yavrular hepten çıkacak. Ha, çıkıyor mesela. Şuradan yavru çıkıyor. Doğuyor. Arı doğuyor. Bak onayı şuradan görüyor mu şu anda? Kamera. Şu an arının doğumunu çekiyorsun. Çıktı mı abi arı? Çıkıyor. Tamam. Ses çıkıyor böyle. Şu an bir arının doğumunu şey yapıyoruz, izliyoruz. Nasıl yavru alır? Ağzını kendim açıyor. Evet. Şu yeni çıkmış bak. Abi yeni çıkmış. Bu da yeni bir arı. Bunlar ne zaman çalışmaya başlıyorlar abi çıkınca? Bunlar en az 15 günü var diye. İçeride eğitim görecekler, temizlikte şurada burada. Oo. Ovan temizliğinde görev alacaklar. Tabii canım. Biraz abi genişletir miyiz? Kendi çıkar mı? Az bir şey yapsak genişletsek Yok, olur mu abi? Kendi çıkacak. Kendi çıkmaz. Onu başarması mı lazım? Evet. Tez etrafı tanıya tanıya ses çıkmaz yani. Evet. Genç bir arı. Biraz yardım ettik. Şey yapar mı Barış abi? Orayı geri tamamlarlar mı? Abi arının çıkışı. Yaparlar. Şu an yavru arı petekte olgunlaştı. Çıktı. Daha küçük belli oluyor şu anda. Beslemesini yapıyorlar. Arıyı mı besliyorlar? Yavru arıyı besliyorlar şu. Yeni çıkan bir arı. Şimdi bu petek kara petek olacak. Bizim böyle alırken kapkara dediğimiz petek bu olacak. Abi burada rakım kaç şu anda? 2320. 2320 metre rakımda Erzurum Çat tarafında. Ne dağı geçiyor abi bura? Palandöken'in şeylere geçiyor. Palandöken'in uzantısı. Çiçeğe çekler. Evet bu da Gevenç. geven çiçeği, arının bal yaptığı, şu anda çalıştığı çiçek. Dağ komple geven zaten. Hangi türler var Barış abi burada? Valla şu kevenin değişik bir türü. Burada şey olarak gengel diyorlar. Ama buranın gengel değil. Buranın gengeli bu. Bundan alıyor arı. He. Buranın gengeli bu. Gel şimdi. Bu gevenden alıyor. Kılıç dediğimiz çiçek var.
Ne çiçeği abi? Hulus. Hulus. Evet. Yonca. Bu da yonca türü. Şu gorunga. Korunga. Yabani gorunga. Yonca, dağ yoncası. Kekik. Evet, kekik. O kekik balığı dediğimiz bal. Bu kekikten alıyor özü. Kekik çiçekleri. Şu çiçeğin aslında çok faydası var. Sarı bir hindiba diyorlar ya. Kara hindiba. Kara hindiba o. Bu yukarıda açmıyor mu Barış abi bunu? Nasıl? Şöyle yukarıda üstte. Bu çayırlarda yüksek açıyor. Az daha. Burada Yani şeyde büyümediği için açmış. arı bundan da alıyor mu? Yok ona vurma. Bundan almıyor. Palandöken Dağ sırası uzantısında şu karşıda görünen Palandöken. Oranın uzantısında Çat ilçesine doğru Çat yolunda 2320 metre rakımda görüyorsunuz şu anda. Bitki örtüsü muazzam, çiçek muazzam. Buranın balının aroması zaten hiçbir şekilde hiçbir yeri tutmuyor, öyle değil mi abi? Yani az buçuk yediğiz tattığız biliyorsunuz. Ben yıllardır alırım buradan, evet, gelirim. Tesadüf eseri karşılaştık burada Barış abiyle. Arabayı da gevende çekebilirsin bak gevene konuda. Göremedim abi. Evet, arı şu anda gevenden bal alıyor. Geven çiçeği arıyor. Kuşburnu mu abi bu da? Evet, kuşburnu. Hani kuşburnular. Da bunlar da açtı çiçek zamanında. Tabii. Onlardan da çalıştı arı. Yukarıda açmışı var da iyisi. Şu bitki örtüsüne baktığınız zaman zaten balın lezzetin aromasını tahmin edebileceğiz. Bu çiçeklerin devamında bu açacak. Pıtrak dediğimiz kıpkırmızı açar. Bala kırmızılık veren bu mu abi? Evet, kırmızı pıtrak deriz. Kırmızı bunun çiçeklerinden balın rengi. Kırmızı Şimdi biraz daha açık renkli bir bal yapıyor. Şimdi onun üzerine bunu vurduğu zaman kızaracak. O da şöyle bölge bölge kızaracak bal. Yani bize de şimdi baktığı zaman insanlar diyor ki açık renkli bal şeker. Alakası yok. İşte koyu renkli bal iyi bal, çiçek balı. Şu an açık renk neden? Şu gevenin balı bembeyazdır. Gevenin balı beyaz olduğundan şu an açık renktir. Arı dalak da örse kendisi mum yapıyor, bembeyaz kar gibi. Şimdi şu korungadan mum yaptığı zaman kendisi sarartır bunu, sapsarı olur. Bunun balı sarıdır. Kendi kırmızıdır ama balı sarıdır. Barış abi kaç yıldır yapıyorsun sen bu işi? Bu sene 30. yıl. 30 yıldır balcılık yapan Bir Barış sene abi. askerliğim 29. 29 yıldır balcı bu dağlarda. Bir fiil devam. Ara vermeden. Barış abi diyor ki balığı rengiyle ayıramazsınız. Şuna bak ya. Şu kekiğe bak. Şu muhteşem kekiğe bak. Şimdi buradan bal alacak arı. Sadece şu an ona ihtiyaç duymuyor. Gevende yoğunluk olduğu için. Tabii geven balı. Geven balı da kıymetli bir bal. Tabii canım, geven balı güzeldir. Yani kokusu aroması daha güzeldir. Faydası açısından da güzel bir bal. Arılara bak. Ya bunlar gevende çalışan arılar.
Gevende bala çalışıyorlar şu anda. Bu arkadaş da kekik türlerinin beyaz cinsi. Yine kekik türevi mi? Evet. Kekiğin beyaz cinsi. Açmamış, açacak bu arkadaş. Daha bu da çiçek açacak ve bu var sırada. Evet. Arı bundan alacak özünü. Abi şu an Temmuz ayının başı. Şu da aynen balık kızartır kırmızı dallı kekik deriz. Bu da yine bir kekik türevi. Evet. Kırmızı dallı kekik. Kokusuna bakalım kekiksi. Kekik. Evet kekik. Kokuya Kırmızı bakınca dallı kekik. Kırmızı dallı kekik. Kırmızı dallı Ve kekik. o da balığı aşırı kızartır, kıpkırmızı olur. Evet. Bizim şöyle o zaman güzelce bir geven balının üzerine Yani. bu kekikten Gevenin üstüne kekiği vuracak. kekiği vuracak. Böyle sarı ortası kırmızı bir bal olacak. Açacak çiller bekliyor. Açacaklar sırada bekliyorlar. Abi buranın bu bitki örtüsünden dolayı mı tercih ediyorsunuz burayı? Ya bitki örtüsünden dolayı bitkisiz, geniş, elverişli, biraz yüksek olduğundan balık kalite. Allah Barış abi. Balın kalite olduğunu ben biliyorum da şimdi bunu arkadaşlar izlerken İzlerken de anlayamazlar. Yerken daha iyi anlarlar. yerken He. o zaman Bir İç Anadolu bölgesinin balığıyla veya bir ova kısmının balığıyla karıştırmasınlar asla. Burada benim yerim yüksek. 2320 ama sadece bu balda yiyen kazanıyor. doğru. Normalde sen şimdi daha az rakımlı bir yere Benim gitsen de. Erzincan bölgesine daha çok bal alacaksın Yani bir ton sezonda. bal yaptığım yerde 1,5-2 ton bal yaparım. Burada sadece yiyen kazanır. Allah abi. Biz biliyor. Yani nereye gitsen bu genelde bu örtüyü her yerde bulamam. Her çiçeğin farklı yöreleri vardır. Şu dağları görüyorsunuz mu ya? Şu gevene bak. Dağ komple geven ve burada şimdi sadece yakında burayı görüyorsunuz. Karşı dağ, dağ sırası her yer geven. Komple geven. Bu geven, bu dağın arka tarafı. Rakımdan dolayı da endemik bitkiler var burada. Her yerde olmayan kekik türleri var. Çiçek açan güzel bitkiler var. Bu da balın kalitesini değiştiriyor tabi. Her yerde. Görüyorsunuz arı çalışıyor gevende. Bal alıyor. Bal özü alıyor, çiçek özü. Geven çiçeklerinden. Bu nedir abi? Bu mor. Ben ismini bilmiyorum valla. Şu mor çiçek. Yine şu kekiğe bak. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Şu kekiğin çiçeğine bak. Muhteşem bir kokusu var zaten. O kadar tatlı rengi var ki. Şu an arılardan uzaklaştık, kovanlardan. Ama çiçeklerde çalışan arıların uğultusu bize sanki arı kovanının yanındaymışız gibi geliyor. Şu an videoda çıkıyor mu bilmiyorum. Şu an yine yok. Burada bazen hayvan otlatan çobanlar kafasını örtüp de geçiyorlar arada. Ama yine de var abi uğultu. Uğultu var ya. Uğultu var. Ya, uğultu var. Arı çiçekte. Sonuçta hep dağdan geliyorlar. Buranın arka yüzü falan hep aynen olduğu için. Yine gevene gelen bir arı. Şu an gevenden öz alıyor. Önce yağmurda yağacak, etkilenecek diye korktuk ama ufak bir çisayla atlattık. Normalde bu gevene bir yağmur vurduğu zaman işi bitiyor. Bütün o bal özünü akıtıyor mu? Komple bitiyor. Daha da keser balıcı. Abi bol bereketli kazanç diliyoruz inşallah. Yani zamanında yağsın tabii yağmur da. Bu saatten sonraki yağmurun bize zararı olur, kar olmaz.
Bizde yağmur Haziran ayıdır. Temmuz girdi miydi yağmur işi bitmesi lazım. Umarım bol bereketli bir bal sezonu geçirirsiniz Barış abi. Tek temellimiz o. Yani şimdi Ordu'dan kalkıyorsun. Buraya kadar geliyorsun. Buraya gelirken bir sürü yer geçiyorsun. Kaç tane? Sivas'ta, Türkiye'nin yarısı. Yozgat'ta, Anadolu'nun çeşitli illerinde, Erzincan'da daha düşük rakımlarda daha kolay bal yapacakken Tabii ki. Tabii. sırf kaliteli bal yapmak için yıllardır buraya geliyorsun abi. Ben şahitim. Burada bu bitki florasında, buranın bu endemik bitkilerin olduğu bu çiçek florasında kaliteli bal yapıyorsunuz. Burada yaklaşık kaç kovan var abi? Burada yaklaşık 600 kova var. 600 kovan yaklaşık. Arıyı buraya her sene getiriyorsun. Sırf kaliteli bal yapmak için. Umarım emeğin zayi olmaz abi. Güzel bir bol, bereketli hasat geçirirsiniz. İnşallah. Biz de güzel güzel bal yeriz. Hayırlısı bak. artık bakacağız. Şu- İyi olacak diye geldik. Yıllardan beri yerimizi biliyorsun. İnşallah abi. Sadece bu işten yiyen memnun. Her sene benim tüccarım geliyor, müşterilerini hep buradan arıyor, diyor ki geçen seneki aldığınız balın devamı diyor. Öyle bir devamlılık. Biliyor herkes nereden ne yediğini, o yüzden. Geçen seneki aldığınız yerin balın devamını alıyor. Buna göre fiyat verin diyor adama. Şimdi bal kaliteli olunca Tabii canım. evet. Tüccar olsun şimdi bu ne olsun, en azından adam sattığı yerden, mesela market içinde bunu en azından sattığı yerden devamlılık geliyor, şikayet gelmiyor. Abi bu baldan şikayet eden zaten Bir şey bilmiyor demek. Bir şey bilmiyor demek. Onlara glikozu yedireceğim. bal, bal anlamında. Onlara Onlar- glikozu yedireceğim. Onlar 100 liralık Evet. reçelden ucuz market balı. Market balına devam etsinler. Öyle bir tesadüf eseri bundan 5 sene önceydi herhalde abi. Oldu oldu. 5 sene önce kadar buradan şu karşı yoldan geçiyorum araçta. Burada kovanları gördüm. Tabii şu önü bu kadar değildi. Kovanlar gözüküyordu. Az daha beride olduğu için gözüküyor. Kovanlar gözüküyordu. Kovanları görünce uğramak istedik. Tabii yine bu mevsim bal yok dedi Barış abimiz. Polenden başladı. Bize dedik ki yani polen o zaman abi. Sağ olsun o zaman güzel de polen almıştık. Öyle başlayan muhabbetimiz 5 yıldır devam ediyor. 5 yıldır bal alırım, gelirim buradan alırım, polen alırım. İsterim Barış abi bize bal gönder diye sağ olsun elinde ne varsa o an bize yardımcı oluyor. Böyle güzel bir muhabbet. Evet, bütün dağı da gezsek manzara Aynen, değişen bir şey yok. aynı, çiçek güzel. Farklı çiçekler var mı abi burada olmayan dağın tepesinde, arkasında? Daha da önünde? yoktur. Şu çayır da şurada burada vardı diyeceğim. Çayır çiçekleri de bitti ya. Çayır çiçekler onlar biraz daha erken dönem. Ha. İlk etapta çayırdan şey yapıyor zaten. Şu an genelde çiçek olanı bu. Şu karşıda ne onlar, Söğüt mü abi karşı? Ağaçlık mı? Aha. Söğüt falan var. Genelde Söğüt. Onlardan da polen mi alır Söğüt'ten? Şu an bir şey almıyor. Baharın ilk Baharda gelirse kalıyor. Ona İlk yetişemiyoruz. geldiğinizde. Onların pollenine yetişemiyoruz. O zaman içen şeyde Akdeniz'de diyoruz. Barış abi sen Şahin abi, babalı, oğullu, senin torun, kardeş Yani. hepsi ailecek bu bal işine gönül vermişsiniz abi. Baba Şahin abi 42 yıllık balcı. Barış abi 30 yıllık balcı. Ve şöyle abi, bunu es geçmeyeceğimiz bir nokta var. Şimdi ordulular ordudan memlekette kaç ay kalıyorsun abi senede? 2 ay veya en fazla 3 ay kalmıyor mu? 2-3 ay memlekette, geri kalanı Antalya'da. Burada arı üretimi, aynı zamanda sadece bal değil, arı çoğaltma ve kovanla arı satmak şeklinde de bir uğraş. Sürekli şey yapıyor. Memleketin dört bir yanını geziyorsun aslında. Kışın sıcak bölgelere, yazın da böyle yüksek rakımlı yaylalarda, daha çok burada. Yaylaya alıştığımız için memlekette yazın çok vakit geçiremiyoruz, duramıyoruz bunaltıcı havada. Eyvallah. Buranın havası da zaten Yani hava şu anda kaç derecedir? 15 derece civarı falan mıdır? 20 derece yoktur herhalde. Telefon kaçı gösteriyor. Dön. Yani 20 derece civarıdır maksimum diye. 19 derece. 19 derece. Evet. Şu an serinliğinden belli. Arı kıyafetini giydik. Kıyafetleri. Buna rağmen Yani dağda böyle, yürüyoruz. evet. Terletmiyor.
Yukarı doğru çıktık. Bunlar hiçbir zaman terletmez. Burada 30 derece sıcakta yürü yine terlemez. Esiyor. Güzel bir havası var abi. Şöyle getir öyle bakalım. Evet, burada sarı kantronotlarımız var. Şu an çınarı vurmasa bile daha önce vurmuştur. Yani polen çubuğu almıştır bundan. Alır da. Şu an genelde kekik ve geven olduğu için buna minnet etmiyorlar. Abi bu sarı kantaron bu yağı şeylere Aynen yağsını faydalı olan. alıyorlar bunun. Zeytinyağından geçirip yağsını alıyorlar. Bunu cilt hastalığına, sedef hastalığına falan iyi geldiğini söylüyorlar. Sarı kantaron. Bunun çayı da aynı zamanda sakinleştiriyormuş. Çayını içiyorlar. Sakinlik, Aynen. dinginlik yapıyormuş. Osmanlı zamanında Akşemseddin sırf bu bitki için Çorum İskilip bölgesine yerleşmiş. Doğru. Sarı kantaron orada yaygın diye yaylada oraya yerleşmiş. Kıymetli bir bitki, çiçek. Bunun polenini katıyorsa ekstra bir sakinlik. Bak bu gengel Evet. açacak. Ne abi bu ne? Gengel. Gengel denilen bitki. Nasıl açıyor bunun çiçeği, ne rengi abi? Mor bir çiçek açıyor bu. Ve bu da kızıl mı bunun da? Bunun balığı aynen ne diyeyim sana, gres yağı gibi yeşil bir renk olur bunda. O da ayrı bir renk Ayrı katacak bir bala. renk katacak. Şu an ortamdaki uğultu videoya çıkıyor mu bilmiyorum. Ortamda muazzam bir uğultu var. Arıların Çiçekte çalışan arılar. yükünü almış geliyorlar. Çiçeğe gitti sabah, çalıştı. Şu an aldı, geri geliyor, kovana getiriyor. Boşaltmaya geliyorlar. Hazneler doldu, boşaltıma geliyor. Evet. Biz bu trafiği şu an havadaki arı sesinden duyuyoruz. Bak bacağında falan var. Evet, şu an arı çalışıyor, burada polen topluyor. Kuşburnudan. Burası o kadar endemik bir yer ki şu an kolumdaki böceğe görüyorsun, endemik türler var. Bilinen bilinmeyen bir sürü böcek türü, bitki türü. Çeşitlilik çok fazla. Şu an ben ilk defa gördüğüm bir böcek. Sinek, çekirge karışımı bir şey. Ve uçtu gitti. Bu taraftan arıların yoğunluğu bu tarafta var. Şuna bak, muhteşem bu kuşburnu güllerinden polen ve öz toplayan arılar. Yine şurada farklı bir sivrisinek. Arıların bacaklarındaki yükü de, polen yükünü de videoda net görürsünüz. Zaten Şu an hava biraz rüzgarlı şu biraz olduğundan önceki dolayı böcekten tekrar arı, zayıf. sinek türevi bir Şimdi böcek. rüzgar olmamış olsa o yükler daha fazla oluyor. Polen rüzgarda kuruduğu için biraz zayıf şu anda. Arı alamıyor şu an. Alamıyor kuru olduğu için. Bir sürü. Şu rüzgar olmasa az daha yumuşak olduğundan daha yüklü oluyor. Bacakları daha tok oluyor. Bu polenden de alacağız mı abi? Polenden. İstersen var. Polenden tadacağız. Buna bakacağız. Belki görebilirsin. Yani burayı görüyorsun. Gençlerin gelişleri belli olur da. Burası rüzgar almadığından, dere yatağı olduğundan gelişi burayı tercih ediyorlar. Arı dağda çalışıyor. Ha, kendi akıntıya veriyor rüzgar almadan. Rüzgara karşı direnmek yerine en kolay yoldan, rüzgarın en az olduğu yerden bu iki dağın birleştiği kanaldan kovana geliyorlar. Şu an evet, trafiği havada görürsünüz. Şöyle yapalım. Şu an arıları, kovana dönen arıları görüyoruz dağdan çalışıp. Bu
Bu ne abi? Bu da sığır kuyruğudur. Ayrı zamanda hani bundan nektar da alır, polen de alır. Bunun da birçok hastalığa, yaprakları, çiçeğinin çayının iyi geldiği söylenilir. Sığır kuyruğu. Vallahi araştırıp bakmak lazım video izlerken arkadaşlar. Araştırıp sığır kuyruğu da. Her çiçeğin neye faydalı olduğunu araştırabilirler. Burada biz mümkün mertebe göstermeye çalışıyoruz. Arı zaten üzerinde şu anda. Şu da ayrı bir çiçek türüdür. Buna da haşıl derler. Havalar sıcak gittiği müddetçe bu da güzel bal verir. Hafif ekşimsi mi oluyor abi bunun özü? Evet, biraz ekşimsi olur. Biraz ekşimsi bir özü var. Ayrı bir aroma katıyor. Buraya doğru gelirsek şuralarda şu sarı kantaronlar daha belirgin. Bunlar sarı kantarondur. Buraya doğru daha belirgin. Ve ayrıca devamında haşıl. Haşıl. Adeta arı otobanında gibiyiz şu anda. Ya buraya doğru ismini bilmediğimiz birçok çiçek türü. Abi sen bilmiyorsan bu dağlarda ben de bilmiyorum yani. Ben zaten bilmiyorum. Her çiçeğin hepsinin ismini bilemezdik ki tek tek araştırmak lazım. Onunla bizim vaktimiz yok. Allah şuna bak. Zambak dediğimiz çiçek, bu da beyaz açacakları bundan yoğun bir şekilde bal alıyor. Bu beyaz topuz açacak. Beyaz açacak. Yine bir tane daha. Burası biraz daha mı sulak? Dağın. Burası çayır olduğu için, daha sulak olduğu için burada daha farklı. Şimdi arka taraf daha böyle Tamamen dağ. daha geven ağırlıklı birçok endemik bitki türünün içerisinde barındırıyor. Çok güzel rengarenk çiçekleri var. Dönem dönem renkli daha farklı renkli arı bal getiriyor. Önce bir gevenden sarı, daha üzerine kırmızı, yeşilimsi tonlarda bit gözleri getiriyor çiçeklerden. Burası da daha çayırlık bir alan. Bu iki dağın birleşim alanı. Buradaki bitki türleri de daha farklı. Daha değişik çiçekler dönem dönem açıyor. Daha çok baharda açıp bura Bahar dönemi. polen mi oluyor abi? Yani genelde polen alıyorlar. Bahar döneminde birkaç çiçekler oluyor. Daha önceleri üskül falan vardı. Onların dönemi geçti. Üskül dediğimiz çiçekler vardı. Onlardan nektar bal alıyor mu? alıyordu, nektar alıyordu. Onların şu an zamanı geçtiği için, daha doğrusu geven açtıktan sonra beni benzer çiçeğe minnet etmiyor daha. Çoğunluğu gevenden işini görebiliyor. Yani bu arada bu zaman şöyle mi abi? Burada her tür bitkiden arı nektar alıyor ama Tabii ki. asıl Asıl geven, ağırlık şu anda gevenden kekikte. geven ve kekik Evet. ağırlıklı Şimdi bir bal. normal çiçeklerde 10 çiçek geleceğine diğerlerinden 2 çiçekten toplayıp geçebiliyor. Daha yoğun özü var, Onların aroması özü var. daha yoğun şu aralar. Nektar daha yoğun. Evet. O yüzden şu an sadece onlara çalışıyorlar. Şu an geven ve kekik haricinde ayrıyetten çalışan arılar sadece pollene çalışanlar. Geven ve kekikte pollen olmaz. Ve pollen ihtiyacını farklı çiçeklerden toplarlar. Her arının görevi ayrıdır. Pollen taşıyan ayrıdır, bal taşıyan ayrıdır, suyunu taşıyan ayrıdır. İçeride temizliğini yapan ayrıdır. Herkesin görevi farklıdır. Yeni doğan bir yavru 10 gün 15 gün içeride temizlik ve içerideki yavruları beslemekle yükümlüdür. Biraz önce doğumunu da çektik. Şimdi o doğan arı 10-15 gün kadar içeride eğitim görecek. Ondan sonra dışarıya çıkıp tarlada, yani 20 günde bal taşımaya anca elverişli oluyor tarlacı olarak da. Üskül dediğimiz çiçeklerde şunlar bak, sarı üskül, kırmızı üsküllerimiz var. Kırmızı üskül, Onlar da sarı üskül olarak. sarı geçer. üskül. Ve bir üskül daha. Şu renklere bak ya. Adım başı bir çiçek, adım başı. Zaten mis gibi bir kokusu var şu an buranın. Böyle dağ kokuyor, yayla kokuyor, çiçek kokuyor. Şu çalışmaya bir bakın arkadaşlar. Burası biraz daha rüzgar şu an az burada. Rüzgar az olduğu için arılar burada yoğun bir şekilde çiçekte çalışıyor. Özellikle yeni açan kuşburnu çiçeklerinde arıları görebiliyoruz.
polen toplamakla meşguller. Yani biz şurada toplam bir 200 metre kadar yürüdüysek abi, adını bildiğimiz bilmediğimiz onlarca çiçek gördük. Bitki türü gördük, çiçek açmış. Bunların hepsinden bal olacak. Arı buradan nektar alacak, öz alacak. Bu mor çiçekleri de çok güzel. Bu şeyde ballı baba derler. Onların da bayağı var abi. Onlardan bayağı vardır. Dediği gibi Şu da farklı bir türü mü abi? Ha, onun da ayrı bir konu. Şu an dediğim gibi gevende yoğunluk olduğu için gevene yükseliyorlar. Onlara pek minnetleri yok şu anda. Ama geven balı, kekik balı da zaten ayrıcalıklı bir bal. Onlar olduğu zaman diğerlerine ihtiyaç yoktu zaten. Abi buranın şöyle de bir özelliği var. Onu da söylemeden geçmek. Ben şimdi şu an aklıma geldi. Yakında rakımdan kaynaklı herhangi bir tarım faaliyeti Tarım yok. yok, tarım yok. Tarım yoksa ne Burada var? Tarım yok. Sadece çayır bir ot biçerleri Doğal, var. He. kimyasalsız, Hiç tarım öyle bir şey ilaçlarından yok. ağrıya uzak He. bir balcılık var. Tarımla hiç alakası olmayan, asla tarımla hani ilaca, zirai ilaca ulaşmayacak bir yerdeyiz. Yani, belki onlarca değil 100 kilometre çapında 50-60 kilometre uzaklıkta belki tarımsal faaliyetler. O da Tarım buğday şu an- gibi O türevler. civarlarda 30-40 kilometre uzaklıkta tarım. Aşağı ovada var. O da arının Mümkün ulaşamayacağı değil, mümkün değil. mesafe. Bu özel bir altı çizilmesi gereken bir not abi bu. Yani tarım ilacının olmadığı bir yer. Şuna bak. Şuradan ben şurayı göstermem lazım abi, şu çiçekleri. Şu anki ballar beyazdır ama bal beyaz diye yani şeker değildir. Balın şu an gevenden geldiği için, korungadan geldiği için bal beyazdır. Kırmızı bal nedir? Kırmızı kekikten, pıtraktan geldiği zaman kızarmaya başlar. O zaman abi şöyle mi şimdi arı şu an nektarı daha bol olan kekik, geven gibi Evet, onlardan bitkilerden topluyor. toplayacak He. özü, Şu bal an özünü. dikilmiş olduğu çıtaların rengi beyazdır. Zamanla geriye doğru şey yaptığın zaman üstünde yattıkça olgunlaşır, üstüne bal koydukça rengi değişebilir. Şimdi diğer bitki özlerinden bunlar gevende, kekikte nektar azalınca diğer çiçekler açınca onlardan da üzerine nakış Nakış yapar. yapacak ve o petekteki dalgalı renkli görüntü ortaya Baktığın çıkacak. zaman bir kısmı beyaz gözükür. Aşağı doğru geldiğin zaman bir kısmı renkli gözükür. Hepsi bir renk, bir kalem olmaz. Eyvallah. Peteğe eriyen aldığın zaman bakarsın beyaz gözükür. Işığa tuttuğun zaman içi kıpkırmızıdır. Bu arının hangi dönemde çalıştığıyla, hangi tabii. özlerle Hangi çiçeğe çalıştığıyla çalıştığıyla alakalı. Abi bunları çoğu kişi bilmiyor tabi. Çoğu kişi nereden bilsin? Bal beyazsa şekerdir veya arıcıysa şeker katmıştır. Bir de Doğada çiçek olmasın. Sen ne kadar şeker verirsen ver bal yapma şansın yok. Şekerden bal oluyorsa benim evimden 500 metre, 5000 kilometre uzakta ne işim var? 500, Evin yanında yediririm yaparım. 500 kilometre. Yani bu şekerden bal oluyorsa benim ne işim var buralarda? Evin yanında yediririm şekeri yaparım bal. Ama öyle olmuyor işte. Doğada olmadığı müddetçe şekerle bal olmuyor. Arı o peteği işlerken harcadığı enerjiye 13 kilo bal. 13 kilo bala baldan eşdeğer. Yani senin abi gördüğün tek çıtayı 1 kilo 300 gram baldan işliyor. 1 kilo 300 gram balla bir çıtanın mumunu yapıyor Bunu sadece. yapabiliyor. Dolduracağı seviyeye getirebiliyor. Abi o zaman senin buraya bir 4-5 kamyon şeker yıkman lazım. O olur da. Dediğim gibi doğada bir şey olmadığı zaman ne? Doğada sen 10 defa şeker vereceksin. Doğadan 1 saat bal gelsin. 1 saat gelecek bal senin 10 sefer verdiğin şekerden daha iyidir. Daha kaliteli. Barış abi. Bal donmaz diyorlar ya. Donar mı donmaz mı? Donmayan bal olma şansı yok. Bu çiçekler nasıl ki birbirine karıştığı zaman bal donar.
şeker. Donmayan tek bal varsa çam balıdır, ağaç balıdır. Tek özden toplanan. Tek özden. O da hiçbir şeyi yoktur. O yüzden çam balı donmaz. Bir de fabrika balı donmaz. Bu önemli. Donmayan bal isteyen fabrikaya gidecek. Bu önemli bir detay. Evet. Her bal donar. Bal donduğu zaman önemli olan balın donması değil. Şu da beyaz dallı kekik deriz ona. Onun taşma dönemine var yani. Evet, daha bu da sonunu açacak. Bunu da üstüne çalışacak arı. Şöyle bir kokusuna bakalım Beyaz ya. dallı kekik. Evet, bu da kekik. Koku da kekik. 4 farklı kekik türü mü gördük? Olmazsa olmaz yayla çiçeklerimiz. Bu neymiş abi? Yayla çiçeği. Yayla çiçeği. Bu yeni doğan çocuklar sarılık falan oluyor ya. Onun çayını falan içiriyorlar. Bunun öyle bir faydası var öyle mi abi bunun da? Şu an ilk defa öğreniyorum bunu. Muhteşem ama. Onun kurusu yaşayı öyle duruyor. Açmıyor. O kadar açar. O kadar açtı. Garip abi ya. Çay oluyor ha bunun. Çay oluyor. Onun çayını içiyorlar. Onun çayı sakinleştirmeden bir şeyler faydalı. Bunu da değerlendirerek abi. Toplayın bundan. Şuna bak abi ya. Her yer çiçek dolu. Ya şu an gezdiğimiz hepsi 200 metrekare alan desek öyle daha. Gözün gördüğü dağlarda binlercesi var. Doğru, bizim daha şu an erişemediğimiz yükseklik olarak buradan 200-300 metre daha yüksek olan şu karşıda daha endemik, daha farklı türler var. Oraya özgü. Sarı yoncalarımız. Sarı yonca mı bu da abi? Yabani yoncalarımız. Arı üzerinde çalışıyor. Şu anda arı yabani yoncanın, sarı yoncanın çiçeğinden de nektar alıyor. Da gördük. Evet, arı şimdi abi bu sığır kuyruğundan mı alıyor? Evet. Kaçırdılar beni. Aşağı indi. Şu renklere bir bakalım ya. Şu renklerin şöyle bir çeşitliliğine, canlılığına bir bakın. Harmana yanaştıkça dağdan taştan dereden gelen hepsi bir noktaya toplanıyor ya. Şu anda abi biz bütün yayılıp da kovana gelen arıları duyuyoruz, seslerini duyuyoruz, onları görüyoruz. Videoda da gözüküyor. Kovanda Boşaltmaya geliyorlar. Haznelerde şöyle abi şu mesafede yaklaştık kovanlara. Buradan gökyüzünden şu anda bütün dağı yayılıp çiçek nektarlarını toplayan arılar yüzümüze de çarpıyor. Yüzümüze de çarpıyor burada gelirken. Sesi de duyuyoruz zaten. gel buraya gel. Bak okula da gör. Nasıl gelen kokuyu görüyor musun? İşte kokuyu çekemiyoruz. Kokuyu, evet, kokuyu alamıyor. Yani ama muhteşem bir koku var tabi. Balı yapmış. Biraz hızlılar mı abi bize? Çarpıyorlar mı? Sen aradığın kırmızı olacak işte.
Şimdi Şahin abi bu niye kızarıyor bu petek? Bu petek. Bu petek Yavru şimdi çıkmış. bir sefer yavru sökmüş ama buralarda yavru yok. Bu arı sadece kırmızı bir çiçeğe çalışır. Sadece onu. Şimdi her arı kendi ayrı bir yön buluyor. Onun için kırmızı bir çiçekten çalışıyoruz. Sırayla dolduracaklar işte. Adam bulması lazım. Bak dedim sen istediğin bal gibi. Aynen abi. Muhteşem. Bal işte. Bu arada balıktan çıkardı sinek kalmaz. Yavru yavru. Ne geven mi? Bal kokuyor. İyi mi kötü mü? İyi de gelen balın kötüsü olur mu? Evet arkadaşlar, dağı taşı dolaştık, sıra geldi pollene. Çiçeklerden arının 2 günde toplayabildiği bu kadar. Taze taze pollenlerimiz. Biraz önce gördüğümüz çiçeklerden toplanan polenler. Öyle mi abi bu da? Gezdiğimiz. Taze polen. Bunlar genç arı abi. Bunların her biri 20-25 günlüktür. Daha fazla da değil. Zaten 15-20 günlük olmadan dışarı tarlaya çıkmıyorlar. Yeni işte ufak biraz. Genç. Dağlarda gezip tozduğumuz çiçeklerin polenlerine bakalım. Arılarımız taze taze toplamış, ne kadar biriktirmiş. Evet. Rengarenk. Yine çeşit yapmışlar bugün. Her pollemin tabii ki çiçeğine göre her şeye derdi devası var. Nasıl ki her çiçeğin bir şeye faydası olduğu için pollemin de ayrı bir faydası var. Bunlar kendi yaptıkları mumlar. Yani kendi yaptığı mumu bile bembeyaz yapmış. Bal beyaz olur tabii. Gevenden bal geliyor çünkü. Gevenin eseri bu. Geven balı beyaz verdiği gibi işlediği mumu da bembeyaz yapar.
Evet, sezonun ilk balını da aldık. Geven, kekik derken Ahmet kardeşimiz için ilk de olsa çıkardık yani. İlk o tatsın, gerisine Allah büyüktür. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Evet, muhteşem bir bal. Geven, kekik ağırlıklı. Evet, arılarımız da bırakmaz. Taze. Arılarımız da noksanı dolduruyorlar. Hala peteğin dışında hala çalışıyorlar. Noksan gitmesin. Şu an arının özü boşalttığına şahit olduk. Göze. Evet, hazneler boşaldı. Şah, herkes işine. Yürü bir daha gidin. Vay abi ya, buranın bu tatlı polen değil mi? Tabii canım, şu an tatlıdır. Oh, oh, oh. Sarı altın.